Tarihi köprülerin onarım haberi bölge esnafları tarafından olumlu karşılandı. Bölge esnaflarından Kemal Kılıç, kendisi de dahil olmak üzere çoğu vatandaşın aracının köprü üzerindeki asfalt taşlardaki oyuklardan dolayı zarar gördüğünü dile getirerek, köprü zemininin restore edilmesi hem turizme hem de bu yolu kullanan araçlara büyük katkı sağlayacaktır diye konuştu. Kapandığında tabii ki etkiler ama bununla ilgili yeni yapılan köprü var. Tek taraflı trafik verilerek de tamirat yapılabilir. Özellikle hafta içi tamiratların yapılması hafta sonunda yoğunluğunu kaldırmış olur. Tabii Karaağaç'ta yaşayan insanlar da var. Onların da bu konuda etkilenmemesi için tek taraflı trafiği kapatılarak yapılması doğru bir karardır. Tarihi köprülere verilen zararlar var. Bunlardan biri de sprey boyalarla sürekli saçma sapan yazıların yazılması. Bu çok olumsuz etkiliyor. Özellikle görsel fotoğraf çektirenler için de. Bunlarla ilgili ciddi bir denetim yapılmasını, özellikle kameralardan da bu yapanlara ciddi cezalar verilmesini tavsiye ediyorum. En son 2007 yılında restore edilen ve günde yüzlerce aracın geçtiği tarihi köprüler Tunca ve Meriç zeminlerindeki oyuklardan dolayı vatandaşlardan çokça şikayet alıyor. Konu hakkında önceki gün konuşan Vali Günay Özdemir, söz konusu köprülerde onarım çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağını söyleyerek yüreklere su serpti. Konuyla ilgili konuşan bölge esnaflarından Kemal Kılıç da köprülerde yapılacak iyileştirme ve onarım çalışmalarının turizme katkı sağlayacağını ifade ederek kesinlikle hem turizme hem de gelen araçlar için büyük katkı sağlayacaktır. Bundan dolayı bir an önce doğru bir şekilde restorasyonlarının yapılması köprülere değer katacaktır dedi. Buradaki esnafı etkilemez. Tarihi köprülerin özellikle tamir ve bakımları kesinlikle hem turizme hem geçen araçlar için de büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bundan dolayı bir an önce doğru bir şekilde restorasyonun yapılması köprülere katma değer sağlayacağını inanıyorum. Özellikle araçlı geçişlerde lastiklere ciddi hasar verdiğini örnek veriyorum. Ben kendi aracımın lastiğini de bu yönde kesilerek kaybettim. Yerine lastik almak zorunda kaldım. Bundan dolayı tamirlerinin sağlıklı olması lazım kesin. Asıl adı Defterdar Ekmekçizade Ahmet Paşa Köprüsü'dür. Halk arasında Tunca Köprüsü olarak anılır. Yapımında nehrin altın ve gümüşle doldurmacasına para harcandığı söylenir. Mimari yorumcular 10 gözü olan köprü için eşi bulunmaz nitelemesi yaparlar. Tunca Köprüsü 1608-1613 yılları arasında inşa edilmiştir. Mimari Sultanahmet Camisi'ni de inşa eden Mehmet Ağa'dır ve o yıllarda Edirne'de yaşayan Mimar Hacı Şaban'ın da yapımına önemli katkılarda bulunduğu söylenir. Edirne'nin güzel köprülerindendir. Üzerindeki parke granit taşlar Sultan Reşat'ın Edirne'yi ziyareti sırasında konulmuş orijinal taşlardır. Meriç Köprüsü'nün yapımı ise 1832 yılında Edirne'yi ziyaret eden Sultan II. Mahmut'un emriyle gündeme gelmiştir. O yıllarda burada ahşap bir köprü bulunmaktaymış. Köprünün yapımı bütçe sıkıntıları nedeniyle ancak 1842 yılında Sultan Abdülmecit döneminde başlatılabilmiş ve 5 yılda bitirilmiştir. Bitiminde köprüye konulan kitabe Yunan işgali döneminde işgalciler tarafından söktürülmüştür. Edirne'nin en yeni Osmanlı köprüsüdür. 12 kemerli olup güzel bir görüntüsü vardır. Gün batımında dünyada en güzel izlenebildiği noktalardan olduğu söylenir.